Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kuzucuk marul örüyoruz. Malzemeleri hazırlayalım. 2 milim tığımız, makasımız, elyaf cımbızımız, 6 milim gözlerimiz, iğnelerimiz ve iplerimiz var. Yanaklar için pembe ip kullanacağız. Onu yanıma almamışım şu an. Örerken gösteririm. Evet, şimdi başlayalım. Kafadan başlayacağız. Kafadaki beyaz popcornları, pıtırcıkları yaparak başlayacağız. İğne ile sihirli halkamızı oluşturacağız. Popcornları yaparken, pıtırcıkları yaparken ben 4 defa batarak yaptım. Siz istediğiniz 3 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. 6 sık iğne yapıyorum. Sıkıştırarak popcorn için bir üst sıraya çıkacağım. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tırcığım için ilk dolamayı yapıyorum. İpimin tığımın üzerine alıyorum. Bir çekiyorum ve tığımda bekletiyorum. Daha sonra hepsini bir toparlayacağız. 4 tane olduktan sonra tığımda zincirle kapatmıyorum ben. Böyle çekiyorum ve bir sonraki ilmeğe birleştireceğim. Tabi orada popcornu düzeltelim. Bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir popcorn yapıyoruz. Bunu 4 kez tekrarlayacağız bu işlemi. 1 2 3 4 kez yapıyorum. İçlerinden geçirip bir sonraki ilmekte bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir diğer popcornumu yapıyorum. 1 2 3 4 toplayalım. Bir sonraki ilmekte bir sık iğne ile birleştirelim. Bir zincir çekelim. 1 2 3 4 topluyorum. Bir sonraki ilmekte bir sık iğne ile kapatıyorum. Evet, 4 popcornumuzu tamamladık. 3. sırada her ilmeğe çift sık iğne yapacağız. 16 adet sık iğne oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir üst sırada yine popcorn sırası yapmış olacağız. 8 tane popcornumuz, pıtırcığımız oluşacak. Popcornun üzerinde zaten batacağınız ilmekler kendiliğinden oluşuyor. Onları mutlaka göreceksiniz. Daha önce yapmayan arkadaşlar için belirtmiş olayım. Yine aynı şekilde 4 kez batarak pıtırcıklarımı oluşturuyorum. Popcorn diyen var, pıtırcık diyen var. Siz hangisini tercih ediyorsanız, biliyorsanız. El yordamıyla yerleştirerek iplikleri formu vermiş oluyoruz. Çok sıkı yapmamaya çalışın. Eliniz biraz bol olursa daha rahat örersiniz. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 8 tane popcorn elde ediyoruz. Bir üst sırada 5. sırada bir sık iğne bir arttırma 8 kez tekrarlayacağız.
Normal sık iğne olarak yapıp devam edelim. 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 sık iğnemizi elde ettik. Şimdi BLO'dan arka ilmekten ten rengi ipimizle 24 tane sık iğne daha yapacağız. Ön tarafta FLO'larda kalan ilmeklerden beyazla devam edeceğim için beyaz ipimi ön tarafta bırakacağım. Kesmiyorum ben. Kesip daha sonra bağlayarak da devam edebilirsiniz. Kesmeden devam edeceğim. Arka ilmekten 24 adet sık iğnemizi örelim. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 adet sık iğnemizi ördük. 6. sırada tamamlamış olduk. 7, 8 ve 9. sıralarda da 24x öreceğiz. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 7, 8 ve 9. sıralarda 24 sık iğne ördük. 3 sıra olarak. İlmek belirleyicimizi de takalım. 10. sıra itibariyle saymamız gerekecek. Karışmasın iğnelerimiz. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 3 defa bir arttır bir sık iğne yapacağız. 1 arttır bir sık iğne. 2 bir arttır bir sık iğne. 3 arada 2 sık iğnemiz olacak. 1 2 işlemi tekrar edeceğim. Bir arttır bir sık iğne. 3 defa 1 2 3 3 tane de sık iğne ekleyip sırayı tamamlamış olacağız. 30 sık iğnemiz olacak. Ve 11. sırada 8 adet sık iğne öreceğiz. Bir arttır, 2 sık iğne 3 kez yapacağız. Bir kez arttıracağız, 2 sık iğne öreceğiz. Ve bu işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. 2 tane sık iğne yapacağım araya. Tekrar edeceğim işlemi. 1 arttır 2 ör. 1 2 3 kez yapıyoruz. İki sık iğne yapıp 11. sıramızı tamamlıyoruz. 36 sık iğnemiz olacak. Dokuzuncu ve 10. sıralar arasına 3 sık iğne boşluk bırakarak gözlerimizi takacağız. Buradaki arttırmalara denk gelecek arkadaşlar. Arasında 3 sık iğne olmuş olacak. Tam arttırmalara denk geliyor. Gözlerimizi oraya takacağız. Arttırmalara hemen gözlerimizi takıyor olacağız. Diğer gözümüzde diğer arttırma çukuruna takıyoruz. Evet. Göz arkalarını yanıma almamışım. 2 sıra daha 36 sık iğne örüp alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 12 ve 13. sıraya 36 sık iğne ördüm. Şimdi devam edelim.
Göz arkalarımızı da takalım. Gözlerimizi kilitleyelim. Gözle ilgili bu küçük ürünlerde farklı teknikler var. Onlarla ilgili de teknik videolar paylaşacağım. Farklı işlemlerde takipte kalmanızı öneriyorum. Evet. Minik gözlerimizi de takmış olduk. 14. sıradan örmeye devam edeceğiz. 7 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördükten sonra 6 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 azaltma yaptım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 azaltma yapıyoruz tekrar. 1 2 3 4 5 6 3 tane sık iğne. 1 2 3. Toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak 14. sırada. Evet, ipler bazen bizi zorluyor. Şu ipimi hemen açıyorum. 15. sıradan devam edeceğiz. Bir sık iğne, bir azalt. 8 defa tekrar edeceğiz. 16 sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. Bir ör, bir azalt yapıyorum. 15. sırayı tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane sık iğnemiz var. Şimdi daha fazla küçültmeden doldurmaya başlayalım. Elyaf dolumuna başlayalım. Elyafçımızı kullanıyorum. Kimi yerde de eli yordamıyla yön vereceğim. Öncelikle tepe noktasını güzelce bir dolduralım. Dolumu güzel yapmamız lazım arkadaşlar. Çok fazla da sık iğnelerin arasını açacak kadar da doldurmamak gerekli tabi. Yanak çıkıntılarına elyaf yerleştirirken dikkat edin. El yordamıyla doldurarak form vereceğiz. Güzelce yerleştiriyorum. Şimdilik bu kadar kafi. İhtiyacımız olursa yine koyarız elyaf. Şimdi 2 ör, bir azalt, 4 kez bu işlemi tekrarlayarak 12 sık iğneye düşürmüş olacağım. 2 ör, bir azalt. 16. sırayı tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimiz var. Bunu 6'ya düşürüp tamamen kapatacağız arkadaşlar. Evet, kapamayı gerçekleştirelim şimdi arkadaşlar. İpimizi keselim ve sabitleyelim. İğne değil de bu durumlarda tığ yardımıyla yapmayı tercih ediyorum. Siz de kullanıyor musunuz ya da iğne daha mı kolayınıza geliyor? Yorumlarda bırakabilirsiniz. Bunun üzerine de bir konuşabiliriz sizlerle. Evet, gördüğünüz gibi kapamız tamamlandı. Şimdi 5. sıradan kalan ilmeklerimizi kullanacağız. FLO'ları. Pıtırcıklara dikkat edin arkadaşlarım. Bizden tarafa kalacak.
Buradaydı ipimiz zaten. Onu bir sık iğne ile hemen sabitleyelim ilk ilmeğe. Bir zincir çekip bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırmayla birleştireceğiz. Bir zincir çekiyorum, bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Tekrar yapalım. Bir zincir, bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırmayla birleştir. Bütün ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz. 24 tane sık iğnemiz vardı zaten. Hepsini kullanacağız. Ben tamamladım arkadaşlarım. İlmek kaydırmayla en son ilmeği de birleştiriyoruz. Başlangıç yerine ipimizi kesiyorum. Ve ipimizi sabitleyerek kaybedelim. Şuraya bir sık iğneyi de sabitleyebilirim. Evet, kafamızı tamamlamış olduk. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde tamamlandı. Şimdi kulaklarımıza geçelim. Kulaklarımızı yapalım arkadaşlar. Kulaklarımız için ten rengi ipimizle sihirli halkamızı oluşturacağız. 2 adet çalışacağız kulağımızı. Birincisine başlayalım. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sıkıştırıyorum. İkinci sırada bir sık iğne, bir arttır yaparak 9 sık iğneye ulaşacağız. 3 kez tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir arttır. Evet, 2 4 6 8 9. Üçüncü sırada 9 sık iğne öreceğiz. Bir tur arttırma eksiltme yapmadan örmüş oluyorum. Son sıramızda bir ör bir azalt yapacağız. 3 kez eksiltme yapmış olacağız. 6 ilmeğe düşeceğiz. 1 örüyorum, bir azaltıyorum. 1 oldu. Bir ör, bir azalt. 2 oldu. Bir ör, bir azalt, 3. 6 sık iğneyi oluşturduk. 2'ye katlıyoruz. 2 sık iğne ile karşılıklı birleştiriyorum her iki tarafı. Evet. Şimdi bir ilmek kaydırmayla ipi sabitleyelim. Uzunca keselim biraz dikiş için. Evet, ilk kulağımızı tamamladık. Yandan bu şekilde dikişini yapacağız. Ben ikinci kulağımı da örüp geliyorum. Evet, ikinci kulağımızı da ördüm arkadaşlar. Şimdi etemin iğnesini kullanarak kulakları kafanın yanlarından dikeceğim. Hemen beyaz iple birleşim yerinin altında kulağı kafaya birleştirebilirsiniz. Bir kulaktan bir kafadan alarak dikişini yapıyorum. Kulak kenarlarında düzgün dikiş yapmanız daha muntazam durması için önemli. Birkaç dikişle sağlayabilirsiniz. Şuradan tekrar çıkarsa evet, yeterli olacak. İkinci kulağımızı da dikelim.
Evet. Bıraktığınız aralıkları, kulakla göz arasındaki aralık kısmını diğeri için de eşit olacak şekilde belirleyin. Yine aynı şekilde bir kafadan, bir kulaktan alarak tam beyaz ip ve ten ring ipin birleşiminin altındaki sıradan dikin. Yamuk durmasın. Bir tane daha. Buradan tekrar bir birleştirme yapıyorum ben. Kafi. Arkadan çıkıyorum. İplerimi oradan keserek yok edeceğim. Tamamlamış olduk kulak dikişlerimizi de. Evet. Şimdi yüz işlemesine geçebiliriz arkadaşlar. Bunun için tek kat bir siyah ip kullanıyorum ben. Kalın ip tercih etmeyin işlemelerde arkadaşlar. Evet. Şöyle gözleri ortalayarak bir V yapacağız. Göz kararı çıkıyorum. Bir sık iğne yükseklik kullanacağız. Burun için bir V yapmış olacağız. Tam ortalayalım. Düz bir ip gelişi olsun. Evet, buradan göz işlemesine geçeceğim. İsterseniz siz ipi burada sabitleyip kesip göz için tekrar bir ip kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse öyle işleyebilirsiniz. Gözün tam yanından başlangıç noktasını belirliyorum. Tepeden biraz ortaya doğru bir kirpik detayı olacak. Diğer göze geçerken biraz arada elyaf alın, siyah ip görünmesin. Birazcık daha yukarıya almamız gerekecek eşit görüntü sağlamak adına. Evet, burası uygun. Gözün hemen yanından tekrar çıkıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. İpimizi burada düğümleyip kaybedebiliriz. Şöyle bir ikinci düğüm daha atayım. Evet. Tığımızla da diğer ucunu çekiyorum. Tamamdır. Yüz işlemimiz de bitti. Şimdi pembe ipimizle yanaklarını oluşturalım. Ben şöyle açık pembe tonunda bir ip tercih ettim. Yine sihirli halka oluşturacağız. Alt 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne kullanacağım arkadaşlar. Bir sırada tamamlamış olduk. İlmek kaydırmayla bağ birleştiriyorum. Bir sonraki ilmekten ben tığımdaki ilmeği geçireceğim. Evet. Arkada yine bir ilmek kaydırma yaparak tamamlamış olacağım. İplerin ucunu şöyle yerleştirip keselim arkadaşlar. Bunu yapıştırarak üründe kullanacağım. Evet.
Bir ikincisini daha yapalım. Yine 7 iğneli bir sihirli halka oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek kaydırmayla birleştirelim. Arkadan ilmek kaydırmayla birleştirip kesiyorum. Yine aynı şekilde uçlarına arkasından görünmeyecek şekilde keselim. Tamam. 2 tane yanak tamamlanmış oldu. Şimdi yapıştırma. Sıcak silikon kullanacağım ben. Çakmakla hızlı olacak. Dikebilirsiniz isterseniz. Hemen yan tarafından istediğiniz noktalara, çok öne doğru gelmesin, çok arkada da kalmasın. Yanlarına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Diğerini de hemen konduralım böyle. Kafa kısmını tamamlamış olduk kuzucuk marulun. Hepimizin eline sağlık. Şimdi bacaklarla devam edelim arkadaşlar. Kuzucuk marul anahtarlık yapımına bacaklarla devam edeceğiz. Öncelikle sihirli halkamızda bir başlangıç yapalım. 6 sık iğne yapacağız. İkinci sırada her ilmeğe bir arttırma, 12 sık iğneye ulaşacağız. 6. sıraya kadar 12 sık iğne ile devam edeceğiz. Toplamda 4 sıra 12 sık iğneden öreceğiz arkadaşlarım. 2 bacağı da örüp hemen geliyorum. Evet, bacakları tamamladım. Son sıramı da tamamlayayım arkadaşlarım. 12 ilmek sağ, 12 ilmek sol bacak olacak. Şimdi birleştirmesini yapalım. Toplamda 24 sık iğnemiz olmuş olacak. Her iki bacağı da birleştirdikten sonra, birleştirmeden sonra bir sıra daha örüyorum. Şöyle birleştirelim. Bu ipimizi de bacakla birlikte yürütelim. Sağlamlaşmış olsun. Evet arkadaşlarım, şimdi turumuzu tamamladık. Beyaz renkli ipimize geçelim. Renk geçişini sağlayalım. Pürüzsüz renk geçişi nasıl yapılır, bir teknik video da ekledim kanalıma, izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Örgünün BL olsundan, yani bize bakan taraftan değil diğer taraftan bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. 24 adet sık iğnemiz vardı. 24 tane sık iğne oluşturacağım. İpimizi burada düğümleyelim. Sabitleyelim. Ten rengi ipi daha sonra tekrar örgüye devam etmek için kullanacağız. O yüzden kesmiyorum. Bir sıra beyaz ip ile sık iğne örmeye devam ediyorum. Sıramızı tamamladık arkadaşlarım. Böyle bir görüntü elde edeceğiz. Popcorn yapmak için örgünün bu tarafını kullanıyorum. 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Ve bir sonraki sık iğneye geçerek orada bir sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, bir sonraki sık iğne de sabitliyorum. Toplamda 12 adet popcornumuz olmuş olacak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi sık iğneye devam edelim arkadaşlarım. Bir sık iğne popcorn tepesinden, bir sık iğne aradaki yaptığımız sık iğneden alarak sıra boyunca toplamda 24 adet sık iğnemizi oluşturacağız. Zaten göreceksiniz oluşan boşlukları arkadaşlarım, popcornların tepesinde. O boşluktan alıyorum. Bir de yanındaki sık iğneden alıyorum. Toplamda 24 adet sık iğnemizi
tur boyunca da tamamlamış olacağız. Bir aradaki sık iğne, bir popcorn tepesindeki sık iğne. Daha önce bıraktığımız ten rengi ipimizi tekrar alalım. Örgümüzün tekrar diğer tarafını çeviriyorum. Bacakları birleştirdiğimizde kullandığımız yönden örmeye devam edeceğiz şimdi de. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra ilmek kaydırmamızı yaptık. Üzerine sık iğne öreceğiz. İlmek kaydırma ördüğümüz sıranın arka ilmeklerini alarak öreceğiz. Her ilmeğe bir adet sık iğne, toplamda 24 adet sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlarım, şimdi bir taraftan dolumunu yapıp bir taraftan da nasıl ördüğümü size anlatayım. Ekrana da yazacağım sayıları. 5 sık iğne, 1 azaltma, 10 sık iğne, 1 azaltma, 5 sık iğne yapıyoruz. 22 sık iğne örmüş olacağız. Azaltmalar her iki yanda yer almış olacak. Sonraki sırada 2 sık iğne, 1 azalt. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. 2 sık iğne kalıyor. Toplamda 17 sık iğne örmüş olacağız. Ardından 1 sık iğne, 1 azalt 5 defa yapıp 2 sık iğne ile sırayı tamamlıyoruz. 12 sık iğne elde ediyoruz ve bir sırada düz 12 sık iğne örüp ipimizi uzun bırakıp dikişi hazırlayacağız. 24 sık iğnemiz vardı. 22 sık iğne elde ettik. Ardından 17, 12 sık iğne, tekrar 12 sık iğne örerek gövdemizi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi gövde, kafa ve kolların dikişini sağlayalım. İpimizi öncelikle iğnemize geçiriyorum. Uzunca bir ip bırakmıştık. Kolumuzu nasıl öreceğiz onun da tarifini vermiş olayım. Kollar için sihirli halka içerisine 6 sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada 6 sık iğne, 3 ve 6. sıralar arasında da 6 sık iğne yapıyoruz. Toplamda 5 sıra 6 sık iğne ile kollarımızı örmüş olacağız. 2 adet olarak çalışacağız. Birleştirme için de bir kafadan bir gövdeden alarak dikişimizi yapacağız. Eğer zorlanırsanız uzunca bir iğne kafayla gövdeyi birbirine sabitlemek için kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir kafadan bir gövdeden alarak dikiyorum. Dikiş yaparken eğer ihtiyaç olursa elyaf dolumunu da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlarım. Kol dikişlerimizi de yapalım. Kafayla gövde birleşiminin arasından kollarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Yine aynı bir koldan bir gövdeden alarak dikişini yapıyorum. 3 ya da 5 kez aynı işlemi tekrarlayarak kolu sabitlemiş olursunuz. Yine de sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Evet, böyle bu şekilde de ipimizi düğümleyip sabitleyip kesebiliriz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde dikeceğiz. Anahtarlığımız hazır oldu arkadaşlarım. Sarı renk ipimle atkı yapımına başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. 2 tane tekli trabzan çalışıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlmeğin arka ilmeğinden alarak 2 tane tekli trabzan çalışıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Arka ilmekten alarak 2 tane tekli trabzan çalışıyorum ve bunu 54 sıra boyunca örüyorum. İstediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Daha kısa çalışabilir, daha uzun çalışabilirsiniz. Örgüyü elimizde çevire çevire işlemi tekrar edeceğiz ve bitireceğiz. Ve atkı detayıyla ürünümüzü tamamlamış olacağız. Bu şekilde içeriklerime ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.